Herkese selam. Bugün sizlere bu şekilde tamamen köksüz kalmış orkidelerimi nasıl bu hale getirdiğimi, köklendirdiğim orkidelerimin gelişimini hızlandırmak için uyguladığım değişik bir yöntemi, saksıdaki orkidelerinizin kök gelişimini teşvik edecek ve yaprak sağlığını güçlendirecek güzel bir yöntem anlatacağım. Bugün kullanacağımız doğal malzememiz siyah çay. Bir tatlı kaşığı siyah çayı cam bir kavanozun içerisine boşaltıyorum ve üzerine 200 ml kaynamış içme suyu ilave ediyorum. Kavanozun kapağını kapatıyorum ve soğuması için bir kenarda kavanozu bekletiyorum. Karışım soğuduktan sonra başka bir cam kavanozun üzerine kağıt havlu koyuyorum ve tel süzgeç yardımıyla demlediğim çayı güzelce süzüyorum. Çay tanelerinin hazırlayacağımız karışıma girmemesi gerekiyor. Bu yüzden kağıt havlu kullanmamız önemli. Demlediğimiz 200 ml'lik çayın üzerine 800 ml oda ısısında su ekliyoruz. Genişçe bir kabın içerisine bir miktar hazırladığım karışımdan döküyorum. Bu karışımın içerisine köksüz orkidelerimi güzelce yerleştiriyorum. Köklerin ve gövde kısmının kısa süreli bu demlenmiş çay karışımının içerisinde beklemesini sağlayacağım. Aslında burada biraz risk alıyorum. Çünkü henüz kök gelişimini tamamlamamış, hatta köksüz orkideleri bu şekilde karışımlara batırmak her zaman güvenli olmayabilir. Videomuzun sonunda orkidelerin son halini sizlere göstereceğim. Orkidelerimin yaprakları biraz susuz kalmış, dehidrasyona uğramışlar. O yüzden çayın içerisindeki azot, potasyum ve tanenlerden yararlanarak orkidenin yaprak gelişimini desteklemeyi amaçlıyorum. Kökleri de çok kısa süreli bu karışım içerisinde tutuyorum, yaklaşık 2-3 dakika kadar. Sonra da kök ve yaprakları güzelce kuruluyorum. Bu orkideleri iki farklı şekilde kullanacağım. Onları şimdi kenarda dinlenmeye alıyorum. Bu sırada hazırladığım karışımdan bir miktar da sprey şişesine boşaltıyorum. Bunu saksıdaki orkidelerimin yapraklarını gübrelemek için kullanacağım. Siyah çay bir miktar antiseptik olduğu için yapraklar üzerinde etkili olduğundan ötürü bugün kullanacağım orkidem özellikle öncesinde böceklenme sorunu yaşamış olan bir orkidem. İkinci yöntemde orkidelerin yaprak üstlerine ve yaprak altlarına hazırladığımız çay suyundan spreyliyoruz. Çayın içeriğindeki tanen özellikle yaprakların daha canlı ve parlak görünmesine yol açabiliyor. Önemli bir püf noktası, spreyleme yaparken karışımın orkidenizin tomurcuklarına ya da çiçeklerine gelmemesine dikkat edin. Yoksa tomurcuklar dökülebilir ve çiçekler yanabilir. Az sonra köksüz orkideler için uyguladığım yöntemleri göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Yaprakları besledikten sonra sıra geldi kökleri beslemeye. Her orkide saksısına 4 yemek kaşığı olacak şekilde bu seyreltilmiş çay karışımından ekliyorum. Çay deyip geçmemek lazım. Aslında siyah çay etkili olduğu kadar güçlü de bir karışım. O yüzden çok sık uygulamamak gerekiyor. 2-3 ayda bir uygulamanız yeterli olur. Orkide yaprakları üzerinde maksimum 10 dakika kadar bu karışımı beklettim. Daha fazla bekletmiyorum çünkü yapraklara zarar vermesini istemiyorum. Sonrasında temiz kuru bir pamukla tüm yaprak üzerini, yaprak altlarını ve yaprak kıvrımlarını kuruluyorum. Orkide yapraklarının, yaprak aralarının, gövde aralarının kesinlikle ıslak kalmaması gerekiyor. Bakın özellikle yaprak arasını ve taç yaprağın arasını çok dikkatli bir şekilde kuruluyorum. Yoksa orkidenizde çürüme başlayabilir, mantar hastalığı olabilir. Ayrıca bu uygulamadan sonra orkidenizi direkt güneş almayan serin ve havadar bir yere koymayı ihmal etmeyin. Şimdi sizlere biraz da köksüz orkidelerimi nasıl köklendirdiğimi anlatacağım. Bakın bu iki orkidem de tamamen köksüzdü ama gördüğünüz gibi artık çok güzel yeşil sağlıklı kökleri var. Hatta bir tanesinin bebek yaprakları da var.
Köklendirmeden sonra kök büyüme hızını biraz daha artırmak istiyorum ve yapraklardaki hafif dehidrasyon sorununu da gidermek için bu orkidelere farklı bir yöntem uygulayacağım. Şimdi sizlere göstereceğim yöntemde ise tamamen köksüz kalmış orkideyi elimdeki bu orkideler gibi nasıl köklendirdim onu göstereceğim. Bu orkideyi komşum verdi ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kökü yok ama sağlıklı 3 tane güzel yaprağı var. Şimdi bu orkideyi köklendirmek için ne yapacağımızı anlatıyorum. Kullanacağımız en önemli malzememiz yosun, yani Sphagnum mos. Türkçe'de turba yosunu olarak da biliniyor. Bunlar 2 çeşit satılıyor. Kuru ve yaş şekilde. Benimki kuru olduğu için nemlendirmem gerekli. Üzerine bir miktar su ekliyorum ve yaklaşık 5-10 dakika kadar beklediğimde bu yosun sünger gibi içerisine suyu çekiyor. Zaten köksüz orkidede bu yosunu kullanmamızın en önemli nedeni yapısına çok yüksek miktarda su çekmesi ve ortamı nemli tutması. Kullanacağımız diğer malzeme de kil bilyesi. Sizin elinizde yoksa çakıl taşı da kullanabilirsiniz. Altta drenaj oluşturması ve hava sirkülasyonu sağlaması için bunu kullanıyoruz. Ayrıca kil bilyesi de güzel nem tutuyor. Yosunu kullanmak için doğru nem miktarı önemli. Tuttuğunuzda elinizden böyle su akmaması gerekiyor. Bir miktar sıkacaksınız ve yosun ne çok kuru ne de çok yaş kalacak. Bu iyi bir oran. Kil bilyesinin üzerine yosunu güzelce yerleştiriyorum ama yosunu asla sıkıştırmıyorum. Yosun havadar kalmalı. Kavanoz içerisindeki hava sirkülasyonu güzel olmalı. Evet, altta kil bilyesi, üstte yosun olacak şekilde kavanozumu hazırladım ve şimdi bu köksüz orkidemi yosun üzerine dikkatli şekilde oturtuyorum. Orkide tamamen yosuna gömülü olmamalı. Sadece kök kısmı yosunun üzerine değecek ve bu yosunun sürekli nemli kalması çok önemli. Orkidenin köklenmesi için en önemli şey nem ve gün ışığı. Streç film kullanarak kavanoz içerisinde sera etkisi oluşturuyorum ama ağzı tamamen kapalı kalmayacak. Bir kürdan veya bıçak yardımıyla üzerine küçük delikler açabilirsiniz. Ayrıca her gün 1 saat kapağını açıp havalandırmanız gerekli. Ara ara yosunun nemini kontrol edin. Yosun muhakkak nemli kalmalı ki orkideniz kolaylıkla köklenebilsin. Sabah güneş alan pencere önüne orkidenizi koyun ve asla şu hatayı yapmayın. Bakın benim bu orkidem Sphagnum mos içerisinde büyürken yapraklarındaki dehidrasyona iyi gelir mi acaba diyerek yapraklarına su spreyledim ve sonuç ortada. Kök gelişimini tamamlayamayan orkide suyu tolere edemiyor ve mantar oluyor. Ben bu orkidemi şu an tarçınladım ve daha sonra tekrardan onu büyütmeye devam edeceğim. Şimdi göstereceğim bu yöntemi köklenmiş orkidelerimin gelişimini hızlandırmak için kullanacağım. Sizler tamamen köksüz orkidenizi bu şekilde de köklendirebilirsiniz. Bir pet şişenin üst kısmını makas yardımıyla güzelce kesiyorum. Kestiğim şişenin bu kısmını düzenlemem gerekli. Üçgen şeklinde bu bölümü kesiyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi 2 adet pamuk diske ihtiyacım var. Bu pamuklardan bir tanesini yırtmamaya dikkat ederek mümkün olduğunca uzatıyorum. Uzattığım bu pamuk parçasını kestiğim üçgen kısma dikkatlice yerleştiriyorum ve pamuğun diğer ucunu da şişenin ağız kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Diğer pamuk diski de şişenin ağız kısmına bu şekilde yerleştiriyorum. Cam bir kavanozun içerisine hazırlamış olduğum düzeneyi yerleştiriyorum. Ve üzerine bir miktar içme suyu koyuyorum. Bütün pamuğun ıslanmasına dikkat ediyorum. Bakın burada alttaki pamuk üstteki pamuğa su ulaştırıyor ve üzerine yerleştireceğim orkidem bu pamuklar sayesinde hem suya direkt temas etmemiş oluyor hem de
sürekli su aldığı için, nemli kaldığı için daha hızlı şekilde büyüyor. Videonun sonunda bu orkidelerimin 7 gün sonraki halini göreceksiniz. Ve dediğim gibi tamamen köksüz olan orkideleriniz için de bu yöntemi güvenle uygulayabilirsiniz. Benim orkidelerimde biraz dehidrasyon problemi olduğu için üzerini yine streç filmle kapatıyorum ve bir miktar boşluk bırakıyorum hava sirkülasyonu olabilmesi için. Sizler açık da bırakabilirsiniz ama kapatırsanız daha hızlı bir şekilde köklendiğini göreceksiniz. Ara ara muhakkak kavanozu kontrol edin. Su bittikçe kavanoza su ekleyin ama su miktarı kesinlikle orkidenin gövdesine erişmeyecek. Sadece pamuk yardımıyla orkideniz nemli kalacak. Ve muhakkak orkidenizi sabah güneşi alan aydınlık bir yere koymayı ihmal etmeyin. Şimdi sizlere üzerinden 7 gün geçmesine rağmen bu orkidelerim ne haldeler, nasıl görünüyorlar onu göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki çay karışımı kesinlikle orkidelerime herhangi bir zarar vermedi. Ve bu yöntem sayesinde kökler çok daha hızlı büyüme dönemine girdiler. Uçlarda gördüğünüz yeşil, açık yeşil kısımlar 7 günlük sürede büyüyen kısımlar ve gördüğünüz gibi yeni bir bebek kök daha vermiş. Çok güzel, sağlıklı şekilde gelişimlerine devam ediyorlar. Ortasındaki bebek yaprak da yine güzel şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu da aynı yöntem uyguladığım diğer orkidem. Bunda 2 tane yaprak var. Yapraklar çok güzel büyümüşler. Köklerdeki açık yeşil kısımları görüyorsunuz. Evet, hala kanalıma abone değilseniz lütfen ücretsiz şekilde kanalıma abone olmayı, kanalımı sevdiklerinizle paylaşmayı, videomu beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sorularınız varsa sorun, sorularınıza muhakkak cevap veriyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.